Neden Allah olmak zorunda? Ben kendimce kudret sahibiyim, ilim sahibiyim, irade sahibiyim. Ben gidermiyorsam bendeki bu ihtiyacımı benden gideren kimdir? Neticeleri yaratan bu sebepler olamaz. Ya bu sebepten bu neticenin çıkması mantığa sığmıyor, mantığa. Belki dil olarak değil de bazen hal diliyle, takındığımız tavırlar ile Allah'ı acaba inkar ediyor olabilir miyiz? Bu acziyet ve fakriyet ile beraber intizamı da ekleyince artık bir Allah'ın varlığını inkar etmenin hiçbir başka yolu kalamaz diyeceğiz. Şimdi Allah'ı inkar etmenin tek bir yolu yok. Yani Allah'ı inkar etmenin tek bir yolu var desek bu doğru olmaz. Kimileri diliyle inkar ediyor, kimileri diliyle inkar etmiyor ama yaşam tarzıyla inkar ediyor. Kendi çevrenizdeki insanlara da bakın. Dersiniz ki sanki Allah yokmuş gibi yaşıyor dersiniz. Şimdi Allah'ı inkar etmek demek sadece dil ile olmuyor. Kişinin yaşam içerisinde, yaşadığı olaylar karşısında, o olaylara karşı takındığı tavırlar içerisinde de bazen Allah'ı inkar edercesine, yani sanki olaylar içerisinde Allah yokmuş gibi. Mesela biz en çok yaşadığımız olaylar içerisinde tespit etmemiz gereken özelliklerimiz, acziyetimiz ve fakriyetimiz. Kudretimiz yetmiyor. Çok farklı böyle yaşadığımız musibetler olur, sıkıntılar olur. Güzellikler de olur. Hiç fark etmez. Bugün onları da biraz konuşacağız. Bu farklı çeşit hadiseler içerisinde belki dil olarak değil de bazen hal diliyle, takındığımız tavırlar ile Allah'ı acaba inkar ediyor olabilir miyiz? Yoksa böyle bir ihtimal yok canım noktasında mı yaşıyoruz? İnşallah öyledir. Ama şunu anlamamız gerekiyor ki insanlar sadece Allah'ı inkar ederken diliyle inkar etmiyor. Fiilleriyle, eylemleriyle, hayat içerisindeki takındığı tavırlarla da zaman zaman Allah'ı inkar etme durumunda kalıyor insanlar. Birçok delil okuduk biz bugüne kadar. Allah'ın varlığı ve birliğine dair. Bugün bir delil daha okuyacağız ve bu delil içerisinde diyeceğiz ki kainat içerisindeki yaratılmış her bir mahluk üzerinde acziyet ve fakriyet var. Bunlar her ikisi birden Allah'ın varlığını vacip kılar. Bununla da kalmıyor. Yaratılmış mahlukatın üzerinde bir mühür daha var. O da intizam mührü. Bu acziyet ve fakriyet ile beraber intizamı da ekleyince artık bir Allah'ın varlığını inkar etmenin hiçbir başka yolu kalamaz diyeceğiz. Yani inkar etmenin bir yolu yok. Ne olacak? El mecbur bir yaratıcının varlığını konuşmuş olacağız. İkili muhabbetler ederken filan insanlar kendi halini anlatırken genelde bunu hisseder. Yani neyi hisseder? Ya gücüm yetmiyor. Bu aralar güçsüzüm. Bu aralar ihtiyacım arttı gibi. Bizim bu güçsüzlüğümüz ve ihtiyacımız sadece belli aralıklarla değil, bir bütün devam eden bir hal aslında. Bugün onu konuşup, onu anlayıp, onun üstünden de neden Allah olmak zorunda onu tefekkür etmeye çalışacağız. Başlayalım mı ufak ufak? Buyur abi. Bismihi Sübhanehu. Mesnevi Nuriye, lemalar 13. lema. Arkadaş, zerrelerden tut, seyyarelere kadar ve nakışlardan şemslere varıncaya kadar her şey zatında, hakikatinde sabit olan acz ve fakrın lisanı haliyle saniyin vücubu vücudunu ilan eder. İki tane kavram ifade etti. Ne onlar? Biri acizlik, diğeri fakirlik. Acizliği biraz konuşalım. Biz acizliği nasıl anlarız? Bir fikir olan var mı? Mesela sabahtan akşama kadar çalıştık diyelim ki. Hiçbir şey yiyip içmedik. Ama akşam olduğunda artık tükenmiş oluyorsun. Aciz kalıyorsun. Bir şeyler yemek zorundasın. Peki. Başka? Buyur. Hasta olduğumuzda. Hasta olduğumuzda acizliği anlarız. Gücümüz yetmediği zaman aciz olduğumuzu hissediyoruz abi. Harika, güzel. Yani acizliği sizin ifade ettiğiniz açıklamalarıyla anlayabiliriz. Doğru. Peki şöyle bir şey desek. Biz acizliği nasıl anlarız? En net şöyle anlarız. Yani bir şeyde acizlik var mı yok mu? Bunu tespit edebilmek için şu önemli bir mihenk taşı bizim için. Nedir o? Sebep ile netice arasındaki dengesizlik. Sebep ile netice arasında dengesizlik varsa biz acizliği orada görürüz. Ne demek istedim? Yani sebep gayet zayıf ama netice olabildiğince kuvvetli. Diyebilirsin ki ya bu sebep bu neticeyi veremez. Vermekten acizdir. Mesela buna biraz örneklendirmeler konuşalım mı? Biz mesela küçük tohumları nasıl görüyoruz? Dağ gibi ağaçları içinde taşıdığını görüyoruz. Küçücük tohum. Başka? Ağaçları nasıl görüyoruz? Kendilerinde dallar var değil mi? Elleri hükmünde. O dallar üzerinde renkli, kokulu, sulu meyveler verirken görüyoruz. Bak sebep ağaç. Netice meyve ama nasıl meyve? Kokulu,
Renkli renkli, sulu sulu, tatlı vesaire. Simsiyah toprağı görüyoruz. Toprağı bir adeta kazan gibi içinde sebzeleri, yemişleri pişirirken görüyoruz. Neticeye bak. Zehirli bir böceği görüyoruz. Ama o zehirli böceğin neticesi olarak çok kıymetli bir balı verdiğini görüyoruz. Elsiz bir böcek aynı şekilde ipeği veriyor. İpek dokuyor sana. Mesela dünya kendi çevresi etrafında 1670 kilometre hızla, güneşin çevresinde ise 108 bin kilometre hızla dönüyor. Dünya sebep dönme ama baktığınızda netice, bunun neticesinde geceler, gündüzler, aylar, mevsimler ve daha ne hikmetli şeyler oluyor bak. Neticeye bak. Şimdi biz bunları belki saymakla bitiremeyiz. Ama her an gözümüzü bu nazarla bakacak olsak sebep ile netice arasında bir dengesizlik var. Bir sperm damlasında ete kemiğe bürünmüş, fonksiyonları olan birçok organa sahip bir vücut ortaya çıkıyor. Sebep ile netice arasında dengesizlik var. Yani şunu demek lazım. Bu sebep bu neticeyi vermekten acizdir. Biz acizliği nasıl anlıyoruz o zaman? Sebep ile netice arasında dengesizlik varsa biz acizliği o anda görürüz. Şimdi bu bahsettiğim haller, ahvaller bize şunu ispat eder mi? Neticeleri yaratan bu sebepler olamaz. Bunu ispat eder mi? Dedik ya bu sebepten bu neticenin çıkması mantığa sığmıyor, mantığa. Tohum görüyorsun, o tohumun içerisinden filizler çıkacak da, başaklar verecek de, oho. Ama iş böyle ilerliyor. Yine tohumuna bakıyorsun, o tohumun içerisinden kendisinden kat be kat büyük ağaçlar, dallar, yapraklar, değil mi? Bir sürü yapılar oluşacak. Yani bu ağacı yapan, bu ağacın sebebi olan tohum olabilir mi? Bir dengesizlik yok mu? Var. Neyi ispat etti bize? Sebep ile netice arasındaki bu uyumsuzluk, bu acizlik, bu sebebin bu neticeyi yapamayacağını bize ispat etti. Mesela hayal edin, gözünüzde bir çocuk var. Küçük bir çocuk. Bu çocuğun gözünüzün önünde arabayı eliyle itiyor. Siz de bunu görüyorsunuz. Mümkün mü sizce böyle bir şey? Bu sebep, bu neticeyi ortaya çıkarabilir mi? Neyi düşünürsünüz? Başka bir şey daha olması lazım. Mümkün değil. Çünkü o çocuk o arabayı eliyle iterek hareket ettirmekten aciz. Ya direksiyonda kendini gizlemiş babası duruyordur. Araba boştadır vesaire. Onun dışında o sebebin o neticeyi ortaya koyması mümkün değil. Yani perde arkasında başka bir şey var dersin. Kainat içerisinde var olan bütün mahlukat, bütün varlıklar kendilerine baktığımızda ve ortaya koydukları neticeye baktığımızda o neticeyi vermekten kat be kat acizler. Dolayısıyla aynı şekilde bir tohumun ağacı ortaya çıkarmasında, bir zehirli böceğin balı ortaya koymasında nasıl ki çocuk arabayı itmekten acizdi, perde arkasında başka bir şey vardı. Bu zehirli böcek de bu balı vermekte, bu elsiz böcek bu ipeği vermekte aciz olduğu için perde arkasında başka bir şey olması lazım. Dedik ya sebep ile netice arasında uyumsuzluk var. Sebebe bakıyorsunuz bulut. Neticesi ne? Yağmur. Sebebe bakıyorsunuz yumurta. Neticesi ne? Tavuk. Yumurtadan tavuk çıkıyor. Sebebe bakıyorsunuz beyin. Neticesi ne? Neticesi bir kütüphanenin içine hıfzedilmesi. Bu et parçası ile bu neticenin bir irtibatı olabilir mi? Ya da bir sebep sonuç olabiliyor mu? Dengesiz değil mi? İneğe bakıyorsun sebep. Neticesi süt. Niye bu bundan olamaz? Onu da konuşalım. Niye olamaz? İneğin herhangi bir hikmet gözetme durumu var mı? Yok. Muhakeme yeteneği var mı? Aklı var mı? İlmi var mı? Yediği ottan onu netice verecek kimyasal işlemleri bilecek bir komplike düşünce yapısı var mı? Yok. Ama süt ondan geliyor. Bu sebep bu neticeyi veriyor ama sebep ile netice arasında uyumsuzluk var. Aslında inek süt vermekten aciz. Bu acizliğini o inekte ortadan kaldıran perde arkasında başka bir şey var. Bak acizlik demek ki bize perde arkasında başka bir kudreti, başka bir hikmet sahibini, başka bir ilim sahibini bizlere tek tek işaret ediyor. Anlaşıldı mı? Dedik ya acizlik bize Allah'ı ispat edecek. Yani bütün kainatta bu acizlik varsa daha sayabiliriz yani. Zerreciklere bakıyorsun, atomlara, değil mi? Tohumlara. Bunlar sebepse neticeler ne oluyor? Ya neticeler biz oluyoruz işte zerrelerden. Değil mi? Bitkiler oluşuyor, hayvanlar oluşuyor. Bu hücrelerden, bu zerrelerden, bu atomlardan bu neticenin olması beklenmez. Yani aslında Üstad Hazretleri acziyet ve fakriyet içerisinde bu ispatı yaparken hiç dillendirmeden evrimcilere, tesadüfçülere, tabiatçılara tokat vuruyor. Ya bu böyle alelade olabilecek bir şey değil. Bak dengesizlik var. Değil mi? Evrimin bir görüşü o. Yani süreç içerisinde hormonların, işte hücrelerin evrilmesiyle, evrimleşmesiyle yeni varlıktan oluşması. Yani ne kadar beklersen bekle o sebep, o neticeyi veremez. Ancak ve ancak perde arkasında bir müdahalenin olması lazım. Şimdi sebepler ne kadar aciz, basit ve cahil olduğunu, neticelerin ise tam bunun karşılığında komplike,
sanki ilim sahibi, bir hikmet içeren özelliklere sahip olduğunu anlayınca aklı başında olan bir insan der ki bu acizliğiyle beraber bu neticeyi buna gösterten, buna yaşatan, buna veren zat hükmü, kudreti, ilmi her şeyi kuşatan bir zat olması lazım. Bütün kainat. Çünkü ondan o acizliği sıyırıp o neticeyi verdirebilecek kudrete de sahip olması lazım. Geliyoruz ikinci kavram fakirlik. Fakirlik ne demek? Fakirlik ihtiyaç sahibi olmak demek. Yani ihtiyacı olan bir insan ihtiyaç duyduğu o olgunun, o nesnenin fakiridir. Mesela bizler de insanoğlu olarak birçok şeyin fakiri miyiz? Fakiriyiz. Niye? Çok şeylere ihtiyacımız var. İhtiyacımız bitmiyor. İhtiyaç dairemiz çok geniş. Ama temel noktaları konuşacak olursak, mesela bir göze ihtiyacımız var mı? Var değil mi? O zaman gözün fakiriyiz normalde. Kulağa ihtiyacımız var mı? Dile ihtiyacımız var mı? Kalbe, akla, hafızaya, duygulara, bu tür teçhizatlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla özüne bakıldığında aslında bir insan bu saydığımız ve sayamadığımız daha çok nice olguların, organların hep fakiriyiz, doğru mu? Mesela insan elin fakiri midir? Fakiridir ya. Niye? Bir elin niye fakir olur insan? Var ama elim var. Elim var da sen bunu kendin mi yaptın? Kendin bir yerden mi aldın? Kendin mi kurguladın? Doğru mu? Bilmiyordun bile yani bu eli bu kadar fonksiyonu olacağını, bu kadar işini göreceğini bilmiyordun bile. Bilmediğin bir şey sana teçhizat olarak yerleştirilmiş, takılmış. Şimdi ihtiyacımız varmış, verilmiş, giderilmiş. O fakirlik bizden el cihetiyle görülmüş. Göz cihetiyle o fakirlik bizden giderilmiş. Doğru mu? Akıl cihetiyle o fakirlik bizden alınmış, sökülmüş. Elin fakiriyiz ama eli yapmaya ve yaptırmaya gücümüz yetmiyor. Acziyetindeyiz. Yapmaya, yaptırmaya, tedarik etmeye gücümüz yetmiyor. Ama yetmemesine rağmen bu ihtiyacımız giderilmiş. Mükemmel bir şekilde giderilmiş. Tasarım harikası olarak giderilmiş. Şimdi nihayetsiz bir fakirlik içerisinde olan insan, mesela kendimizden yola çıkalım. İhtiyaç dairemiz ne kadar? Belki sayamayacağımız kadar ihtiyaç dairemiz var. Mesela karaciğerindeki çalışan hücrelerin nasıl çalıştığını bilmiyorsun ama çalışmaya ihtiyacın var. Yani bir işler ters gidecek olsa Allah muhafaza, demek ki onun orada trilyonlarca yer alan karaciğerdeki hücrelerinin düzgün bir şekilde çalıştırılmasına ihtiyacın var. O işin fakirisin. Çok önemli bir organ değil mi karaciğer yani? Vücutta kan, şeker düzeyi vesaire gibi hormonların. Şimdi sırf buradan hesap et. Trilyonlarca belki sırf bir organda bulunan hücrelerin, dokuların, damar yapılarının çalıştırılmasına ihtiyacın var. Ama bunu kendin giderebiliyor musun? O kadar derecede ihtiyaç halindesin, bir o kadar da acziyet halindesin. Ama bunlar gideriliyor. Ben gidermiyorsam bendeki bu ihtiyaç haline, ki ben kendimce kudret sahibiyim, ilim sahibiyim, irade sahibiyim. Ben gidermiyorsam bendeki bu ihtiyacımı benden gideren kimdir? Kim olabilir? Bir mide bağırsak sisteminin çalışmasını hayati derecede ihtiyacım varken ve ben bunlara an be an müdahil olmuyorken bunu benim bünyemin içerisinde bu ihtiyacımı gideren kimdir? Sırf kendimizden yola çıkacak olsak acziyet ve fakriyet noktasında müthiş şekilde örnekler çıkıyor. Demek ki şu var, bütün varlıklar acziyetiyle beraber bir de fakriyet içerisinde, ihtiyaç halinde. Onların bu ihtiyacını onlardan gideren bir zat olmalı ki o zat aynı anda hem acziyetini hem fakriyetini o varlıklardan izale edecek. Bunu yapabilmek için de nihayetsiz bir kudrete, nihayetsiz bir sanata, nihayetsiz bir hazineye sahip olması gerekecek. Şimdi bir insan mesela ihtiyacını giderebilmek ciddi bir servet ister, doğru mu? Mesela yanında işçi çalışan arkadaşlarımız oluyor. O işçilerin ihtiyaçları oluyor diyelim. Şimdi o ihtiyacı olan insanların ihtiyacını gün be gün o patron gidermeye çalışacak olsa, buna 1 ay dayandı, 3 ay dayandı, değil mi? Bir yerden sonra bir standarda bağlaması gerekir. Sürekli her yeni ihtiyacını karşılamakta artık adam, patron kendi işini yapamaz. Hem kendi işini yapamaz hem de sürekli çalışanların ayrı ayrı ihtiyaçlarını gidermek, her birine özel ihtiyacını gidermek o patronun servetini de tüketir. Dolayısıyla ciddi bir servete ihtiyaç duyar giderebilmek için. Ama bakıyorsunuz kainat içerisinde her bir tür içerisindeki her bir bireyin kendine ait ihtiyaçları tam da ona hususi şekilde karşılanıyor. Nihayetsiz bir hazine sahibi de olması gerekiyor. Yani bunlar aslında bu sıfatlar her biri ayrı ayrı kendi diliyle, yani nihayetsiz ilim, nihayetsiz kudreti gerekiyor, nihayetsiz hazine sahibi olması gerekiyor. Nihayetsiz bir irade, nihayetsiz de bir idare sahibi olması gerekiyor. Yani bunların her bir saydığımız her bir sıfat ayrı ayrı kendi diliyle zat-ı saniyi, zat-ı ganiyi, değil mi? Zat-ı kudreti bizlere tanıtıyor, ifade ediyor. Yani Allah diyor, Allah.
Evet, şimdi acziyet ve fakriyet ile ilgili kısmı konuşmuş olduk. Sebep ve neticenin dengesizliği, uyumsuzluğu bize aslında apaçık şekilde acziyeti ifade ediyordu. Fakriyeti hal diliyle anlıyorduk. Bu her ikisini birden onlardan izale eden perde arkasında bir kudret, bir zat var ki biz ona Allah diyoruz. Allah olmak zorunda. Acziyet ve fakriyet Allah'ın varlığını vacip durumuna getiriyor. Yoksa bu işler olmaz, yani sebep netice olmuyor, sığışmıyor akla. Şimdi geçiyoruz ikinci bölüme. Kısa bir yer ama Üstad Bediüzzaman Hazretleri kısa yer içerisinde iki cümle ciddi darbeler indirmiş. Ciddi darbeler indirmiş. Şimdi geçiyoruz intizam bölümüne. Devam edelim. Ve keza acziyle beraber nizam-ı umuminin bozulmaması için hamil bulunduğu acip ve mühim vazifeler cihetiyle sani'in vahdetine delalet eder. O sanatkarın birliğine delalet eder. İşaret eden şey ne? İntizam için diyebiliriz ki Allah'ın varlığına yine en büyük delillerden biri kainat içerisindeki intizam hakikati. Nizam, intizam. Yani kainata baktığınız zaman aslında bu intizamı, hani bir zikir çeken dervişleri görürsünüz ya, onlar bir intizam içerisinde zikir çekerler. Kainat içerisinde de böylesine bir intizam var. Şimdi bir yerde biz bir düzen, yani gittiğimiz bir iş yerinde, bir fabrikada bir düzen görecek olsak, bir çalışma disiplini görecek olsak neyi düşünürüz? Deriz ki burada bir düzen var. Dolayısıyla bu düzeni burada koyan, bir düzenleyen var. Doğru mu? Şimdi kainat içerisinde de biz düzenler görüyoruz, sistemler görüyoruz. Dolayısıyla bu düzen ve sistemleri biz her gördüğümüzde kainat içerisinde bu düzen ve sistemi yerleştiren bir kudret olmak zorunda diyeceğiz. Mesela atmosferde gaz oranları var. Doğru mu? Nedir bu gaz oranları? Derler ki atmosferde %21 oranında oksijen, %77 azot, ortalama %1 ila 2 oranında da diğer gaz çeşitleri var. Deniliyor ki eğer ki şu oksijen miktarı %21 seviyesinden artış gösterecek olsa bir kişi ocağı yakmak için kibrit çaktığında dünyayı yakabilir diyorlar. Aynı şekilde oksijen miktarı %21 seviyesinin aşağısına inecek olsa bu sefer bizler, bizim gibi değil mi, oksijen solunumu ile yaşayan diğer canlılar nefessizlikten hayatları son bulabilir diye ifade ediliyor. Şimdi anlıyoruz ki havadaki, atmosfer içerisindeki şu gazların, oranların belirlenmesine dahi bile bir intizam, ince bir düzen var. Peki bir şey soracağım. O atmosferin içerisine bu gazları koyan, gazları alelade de koymayıp biraz önce konuştuğumuz %21, %77, %2 oranlarında ince hassas ölçüler ile koyan ama bunu yine alelade bu oranlarda koymayıp ya %21'in üstüne çıkarsa böyle felaket olur, %21'in aşağısına düşerse canlılık biter. Bu gibi hikmetleriyle, ilimleriyle birlikte koyan kim olabilir? Madem düzen varsa düzenleyen vardı, atmosfer içerisindeki bu düzeni koyan kimdir? Bak, intizam, nizam delili. Başka sorular soralım mı? Şimdi havadaki bu oksijen oranlamasını sebepler cihetinde düzenleyen nedir? Bitkiler. Doğru mu? Yani bilim bize şunu ifade ediyor. Diyor ki havadaki oksijen oranını o seviyede tutmaya neler çalışıyor? Ağaçlar, bitkiler. Doğru mu? Bunlar çalışıyor. Bunlar oksijen üretiyor ve dolayısıyla bu oran sağlanıyor diyor bilim. Ne yazık ki bilim bundan bir adım öteye daha gidemiyor. Bir adım daha öteye gitse bilim iş çözülecek. Diyecek ki bunu da yapan Allah'tır diyecek. Bu kadar. Havadaki oksijen miktarını ayarlayan, %21 seviyesinde tutmaya çalışan ağaçlar, bitkiler bunu söylüyor. Şunu soralım o zaman. Bu ağaçların, bu bitkilerin herhangi bir kudreti var mı? Bir kuvvetleri yok. Kuvvet yoksa bir acizlikleri var diyebilir miyiz? Mutlak bir acizlikleri var. Peki bu ağaçlar ve bitkiler bu atmosferdeki oksijenin %21 oranında kalmasını sağlayacak, o oranı bilecek herhangi bir ilimleri var mı? Yok. Gözleri var mı? Görüyorlar mı? Yok. Görmez, duymaz. Mutlak bir cehalet içerisinde ve acziyet içerisindeki bu ağaçlar ve bitkiler havadaki gaz oranını nasıl ölçüyorlar? Bunu sormak gerekir. Sebepler yapıyorsa, neticede buysa soralım. Biz mahlukatın, yaratılmış olan varlıkların, değil mi, en akıllısı insan. Biz bu akla sahip olarak sıfırdan bir oksijen üretemiyorken o bitkiler, o ağaçlar bunu hangi ilimle, hangi kudretle, hangi görmekle yapabilirler? Nasıl yapacaklar? Başka bir soru daha soralım. Bu ağaçlar ve bitkiler karbondioksiti oksijene çeviriyorlar. Peki bunu çevirecek fabrikaları kendi bünyelerinde nasıl kurmuşlar ya da nereden almışlar?
sebepler yapamaz bunlar. Ağaç, yeşil bitkiler bir bütün yapamaz. Yani havadaki oksijen, atmosferdeki oksijen miktarının düzenli olmasıyla ağaç ve bitkilerin oksijen üretmesi arasındaki bağlantı dengesiz. Mantık buna cevap veremez. Anlıyoruz ki bu işlerin, bu fiillerin sebebi bu neticeyi veremiyor. Öyleyse bu işlerin, bu fiillerin sahibi illaki başka bir zat olmak durumunda. Bu nizamın, bu intizamın kurucusu başka bir zat olmak durumunda. Bir abi dedi ki intizam ve nizam için önemli kaidelerden birisi de tek olmaktır. Biz biliyoruz ki bir köyde iki muhtar olmuyor. Bir iğnenin iki ustası olmuyor. Bir orduda aynı taburu iki komutan komuta edemez. Hele savaş anında. Neyi ister? Vahdeti ister. Bir ordudaki düzen o ordunun komutanının tek bir komutan olduğunu gösterir. Bir köydeki düzen, işleyiş o köyde bir idarecinin, bir muhtarın olduğunu gösterir. Kainat içerisindeki bu ince yerleştirilmiş olan bu müthiş intizam bize yaratıcının bir olduğunu gösteriyor. Vahdeti ifade ediyor. Cümlede de onu ifade etti. Dedi ki ve keza acziyle beraber nizam-ı umuminin bozulmaması için, umumi bu düzenin bozulmaması için hamil bulunduğu acip ve mühim vazifeler cihetiyle sani'nin vahdetine delalet eder. Vahdetine, birliğine. Ne için? Bu düzenin bozulmaması için vazifeler görüyor diyor. O gördüğü vazifeler bize o ağaçların, bitkilerin, o arının, o tavşanın gördüğü vazifeler aslında bize Allah'ın birliğini ifade ediyor. Devam edelim. Binaenaleyh sani'in vacip ve vahid olduğuna her şeyde iki şahit olduğu gibi Halık'ın ehad ve samet olduğuna da her bir zihayatta iki ayet vardır. Halık'ın ehad ve samet olduğuna, yani o yaratıcının bir ve samet olduğuna bir tane ayet var diyor. İki şahit. Bu iki şahit aslında birincisi konunun başından beri konuştuğumuz her bir canlı, her bir mahlukat, her bir yaratılmış üzerinde var olan acziyet ve fakriyet. Aczi mutlak, fakri mutlak diyoruz. Yani baktığınız zaman kainat içerisinde bu acziyet mührü, bu fakriyet, ihtiyaç halinde olma mührü her mahlukatta var. Ve biz Allah'ın vacip olduğunu, yani Allah'ın olmasının zorunlu olduğunu bu iki kavramda konuşmuştuk. Dedik ki vacip hükmüne getiriyor. Çünkü sebep netice dengesizliği mantığa yatmıyor. O yüzden madem öyle bir zat her bir şeyin üstündeki bu acizlik mührünü kendi hikmetiyle, kendi kudretiyle silecek ve ona o vazifeyi gördürecek. Biz bunları gördük. Arada balı gördük yani. Dolayısıyla birinci şahit her bir mahlukat üzerinde var olan aczi mutlak ve fakri mutlak. İkinci şahit nedir? Çok güzel. İkinci şahit ise her bir varlığın aczi mutlak ile beraber umuma bakan intizamın muhafazası için gördüğü vazifeler. Bu neye işaret ediyor? Bu da Allah'ın vahid olduğuna. Neden? İntizam dediğiniz zaman bütününe bakmanız lazım. Yani bütün kainata. Mesela serseri gibi hareket eden yıldızları görüyoruz biz gökyüzünde. Bize serseri gibi geliyor ama öyle değil. İntizam içerisinde hareket ediyorlar. Öyle alelade hareket edip birbirlerine çarpacak olsalar kıyametin kopacağı ifade ediliyor. Demek ki on binlerce yıldır o yıldızlar bir intizam içerisinde hareket ediyorlar. Şimdi bu iki şahit. Birisi Allah'ın vacip olduğuna ifade ediyor. Diğeri ne ifade etti ikinci şahit? O da vahid olduğuna, değil mi? Yani tek ve bir olduğuna ifade etti. Üstadımız dedi ki Halık'ın, yani yaratıcının ehad ve samet olduğuna her hayat sahibi üzerinde iki tane ayet var. Önceki iki şahit aynı zamanda iki ayettir. Yine ehadı ifade eder, yine samedi ifade eder. Eğer ki mahlukatın, yani yaratılmış varlıkların üzerinde nizamı muhafaza etmek, intizamı devam ettirmek için, mesela arının çalışmasını alıp bunun ölçeğini arttıracak olsak, kainat ölçeğini düşünecek olsak, hayat sayfasından arılar çekilecek olsa dünyanın kısa bir ömrü olduğunu ifade ediyorlar. Düzenin devam edebilmesi için arı önemli bir fonksiyon görüyor. Bir tane arı. Bunu kainat ölçeğine al. Her bir mahlukat dünyadaki intizam ve düzen için çalışıyor. Daha demin yıldızlarda konuştuk. Bunu o ölçüye alırsan her biri bir anda bir emir altında bu işi yaptığını bize gösterir. Bu da vahidiyeti ifade eder. Yani umumda birliği. Bu ölçeği küçültelim. Sadece arıda bırakalım tefekkürü. Yani arının yaptığı vazife. Arının bizlerin yardımına koşması. Nasıl koşuyor? İşte balı üreterek koşuyor. Tozlaşmayı sağlayarak koşuyor vesaire. Bu sefer sadece bir mahlukatın yaptığı bu çalışma üzerinde biz ehadiyeti görmüş oluruz. Allah nasıl buna iş gördürüyor deriz. Hususi olarak ona iş gördürüyor. Şunu anlamamız lazım. Demek ki bizim
baktığımız ve konuşacağımız bu tür farklı pencereler var. Ve bugüne kadar da derslerde bunları konuştuk. Yani 12, 13, 14 tane ders konuştuk. Hep böyle farklı vahidiyet, ehadiyet, vahidiyet, ehadiyet, işte cüz, cüzi, kül, külli, bunları hep konuştuk. Eğer ki mahlukatın yani yaratılmışların içerisinde, acziyeti içerisinde bunların hiçbirinin bir tesiri yoksa neticeye, yani arının bir tesiri yoksa, kendi ilmiyle, iradesiyle, toprağın bir tesiri yoksa, hepsi aciz ve fakir olduğunu anladıktan sonra şunu ifade eder. Bunların her biri bir Allah'a muhtaçtır. Bu cihetten bakmaya başlarız. Ve hepsi Allah'a muhtaç oldu mu? Oldu. Samediyeti yakalamaya başladık mı? Allah'ın ise hiçbirine muhtaç olmadığını yakalamaya başlarız. Yani acziyet ve fakriyet içerisinde dedi ya. O iki şahit aslında iki ayet demiştik ya. İşte birinci ayet ehadiyete baktı. Diğer ayet samediyete baktı. Şahitleri unutmasak bize yeterli. Onların esmaya temasında çok fazla tefekkür etmek gerekir. Demek varlıkların mutlak bir acziyet ve mutlak bir fakriyet içinde kendi güçlerin fevkinde işler yapması, kendi güçlerin çok çok üstünde işler yapması ve umumi nizamın muhafazasına çalışması iki şahit ve iki ayettir ki Allah'ın hem vacip hem vahid hem ehad hem samet olduğunu ispat eder ve ilan eder. Bu dersin bence en önemli kısmı acziyet ve fakriyetin Allah'ın olmasına, yani Allah'ın vacip olmasına bizi göstermesi, bizi oraya götürmesi. Diğeri ise nizam ve intizamın Allah'ın vahdetine işaret etmesi. Bu dersin en kemiksiz alınması gereken kısmı burası. İhtar, kainatın eczasından her bir cüzün 55 lisanla vahid-i ehad ve vacibül vücudu ilan etmekte olduğunu Kur'an'ın feyzinden fehmedip İcmalen Katre namındaki eserimde beyan etmişimdir. Arzu eden oraya müracaat etsin. Her bir cüzün 55 farklı dil ile Allah'ın birliğine aslında ilanlarda bulunduğunu Üstad Hazretleri Katre namında dedi, eserde ifade etmişim. Biz de yine bu dersler içerisinde hatırlarsanız bir derste herhalde 40'a yakın esmasına kadar çıkmıştık. 55 lisan ile diyor. Her bir mahlukat en az 55 dil ile Allah'ı anlatır. İşte okuyabilene. Okumak gerekiyor. Bu manaları, bu esma ve sıfatları, bu hakikatlerin ne kadar çok farkına varırsak o kadar çok inşallah ötelerde, kabirde, mahşer gününde işimize yarar. Amellerimiz bile ona göre şekillenir çünkü. Günlük hayattaki fiiliyatımız bile ona göre şekillenir. Değil mi? Murakabe hissi deniliyor. Yani bir insan sürekli görüldüğünün farkındalığını yakalasa, sürekli kendisinin rasat halinde bulunduğu farkındalığını yakalasa. Bunu nasıl yakalayacak? Tanıyacak, öyle yakalayacak. Bizim bazı zamanlar rahat böyle günahlara dalabilmemiz, bazen haramları hafif görebilmemizin sebebi Allah'ı bu 55 lisan ile haykıran her bir mahlukat üzerinde okuma gayretimizin az olması. Tanımıyoruz. Tanımadığımız için nasıl bir zat ile muhatabız, an be an nasıl bir zat ile biz irtibat halindeyiz, bunun farkında olamıyoruz. O murakabe hissini yakalayamıyoruz. Yani her an değil mi? Huzuru ilahi ediyor deniyor değil mi murakabe? Maalesef. Maalesef namaza duruyoruz ama namazda bile Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutuyoruz. Çok çabuk unutuyoruz. Çok çabuk unutuyoruz. Çünkü çok çabuk aklımız sair işlere, sair konulara gidiyor. Yani sahabe efendilerimiz kendi namazlarını böyle ifade ettiklerinde anlıyorsun ki onlar çok daha farklı, yoğunluklu bir namaz kılıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saatler sürüyormuş bir rekat. Muhatap olduğu zatı ona göre tanıyor, ona göre. Bizim ise ne yazık ki yani o denli az tanımamızdan belki muhatap olduğumuz zatı hakkını vererek onun huzuruna bile duramıyoruz. O yüzden çok tefekkür etmeye, ya nasıl 55 dil ile anlatıyor? En az 55 dil ile diyor. Hal diliyle anlatır. Burası önemli. Yapışmak lazım buralara. Subhaneke la ilme lena illa me allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiret davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab.
Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.